Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Gopitana Malava Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Gopitana Malava Jaya Girivaradhari Jaya Jaya Gopi Janalava Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Gopi Janalava Jaya
Shishirata Shyama Sundar King, Jai Shri Goranga King, Şrila Prabhupada King, Şrila Gurudev King, Shri Gaurabhakta King, Shri Harinam Sankirtaya King, Jai Nitai Gaur, Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna, dear devotees. Sevgili arkadaşlar. Today we will speak with Mohan Prabhu. Bugün Mohan Prabhu ile birlikte konuşacağız. If you don't know him, let me introduce. Mohan Prabhu is coming from Hungary. Eğer onu tanımıyorsanız size tanıştırmama izin verin. Mohan Prabhu Macaristan'dan geliyor. But I think his glory is throughout the three worlds. His glories throughout the three worlds. I'm sure you know him already. Onun yücelikleri üç dünyaya yayılmış durumda. Bu yüzden onu tanıyorsunuz. And my name is Gauramani Dasa, and I'm also coming from Hungary, from Budapest. Hare Krishna. So, let me introduce in few words Gauramani Prabhu. He's the temple president of Budapest Temple for over, I don't know, 15 years now. And he has practiced Krishna consciousness over 30 years. He's one of the first great book distributor of the Hungarian Yatra. Ben de tanıştırayım kendisini. Kendisi 15 senedir Budapest Tapınağı'nın Tapınak Başkanı ve 30 senedir Krishna bilincini takip ediyor ve en büyük kitap dağıtıcılardan bir tanesi. And he has been my inspiration for book distribution for over the last 20 years, and actually he's my main Shiksha Guru. He's an amazing devotee. Aynı zamanda son 20 senedir kitap dağıtımı konusunda benim ana ilham kaynağım. Kendisi benim aynı zamanda Shiksha Gurum. I think Nrsimha Krishna Prabhu is not the only temple president who is loved by everyone. Gauramani Prabhu is another one. Sadece Nrsimha Krishna Prabhu değil, aynı zamanda o da herkes tarafından sevilen bir tapınak başkanı. I promise you devotees, Mohan will start to speak only the beginning stupid things, and then the whole class will be, he will be right. Şimdi Mohan Prabhu aptalca şeyler söylemeye başladı ama dersin geri kalanı iyi olacak. And they are serving together 20 years, last 20 years, so we quite well know each other, and that's why I thought I'm a little bit shy and embarrassed to speak English. So when I spoke to Nrsimha Prabhu, I thought when I started to prepare, I thought how will I make it in English, but then it came that Mohan Prabhu will come, and I said, okay, let's do this together. Biz son 20 senedir birlikte hizmet ediyoruz. Aslında ben biraz çekiniyorum çünkü İngilizce konuşmak konusunda çekincelerim vardı. Bununla ilgili Nrsimha Prabhu ile konuşmuştum ama Mohan Prabhu'nun da geleceğini öğrenince rahatladım. So we will speak about Sankirtan, book distribution, preaching. Biz kitap dağıtımı, Sankirtan ve öğretiyi yayma üzerine konuşacağız. And to seeing you devotees, for us is so inspiring. Sizin gibi atılanları görmek bizim için çok ilham verici. Gives us so much motivation, your association. Birlikteliğiniz bize çok fazla motivasyon veriyor. But we thought if we can say something what inspire us and what motivates us. Ama biz de bizi motive eden ve bize ilham veren şeyler hakkında konuşmak istedik. So we would like to share this with you. Ve bunları sizinle paylaşmak istedik. And hopefully in this way we can serve you. That hope you can find something in these words which inspire and motivates you in your Sankirtan mission, and then we can get your mercy, and we can be blessed by this service. Umarım bu şekilde size hizmet edebiliriz ve sözlerinizden sizi motive eden ve ilham veren şeyler olabilir. Böylelikle bu şekilde size hizmet edebilirsek biz de takdis almış oluruz. So let us offer our prayers. Şimdi hürmetlerimizi sunalım.
Om Jnanasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Panchakapatarubhyascha, Kripasindubhyayevacha, Patitanam Bhavarevyo, Vaishnavevyo, Namo Namaha. Just once a bit, Chandra Mataji, do you have the text that was translated by Mataji? I just received. Okay, great. And how will we make it now? How will we make it? The next. Okay. Next. Okay. So just a short story I'd like to start with. Şimdi kısa bir hikayeyle başlamak istiyorum. So as I said, I'm really inspired here, being with you devotees, and this is my first time here with the Turkish devotees. I heard a lot from Radhakrishna Prabhu, from Nrsimha Krishna Prabhu, but this is the first time when I can be here personally. Daha önce söylediğim gibi sizlerden ilham alıyorum ve bu benim ilk kez gelişim. Daha önce aslında Nrsimha Krishna Prabhu'dan, Radhakrishna Prabhu'dan sizleri duymuştum ama fiziksel olarak ilk defa burada bulunuyorum. And also from Mohana Prabhu. Ve Mohana Prabhu'dan. So recently there was a movie shooting. Yakın bir zamanda bir film çekimi vardı. We've been with Srila Maharaj for Hungarian movies now they are making. Biz de Şrila Maharaj'la birlikte bu Macar film çekimi yerindeydik. You can see on the picture, this is Robert, Srila Maharaj's cousin. Bu resim fotoğrafta gördüğünüz gibi bu kişi Robert, Şrila Maharaj'ın da kuzeni. So Robert is the main producer of this Hungarian movie. Robert kendisi de bu Macar filminin esas yapımcısı. And the interesting thing is that this movie is about war and battle and fighting each other. İlginç olan şey bu filmin savaşa ve birbirimizle kavga etmemizle ilgili olması. So I was personally there in this shooting. Ve ben orada bulundum o film çekimi sırasında. And when I came here, I just amazed by Şrila Prabhupada. Ve buraya geldiğimde de Şrila Prabhupada'dan çok etkilendim. Because the fight between who were fighting, this being a fight between the Turkish and the Hungarians. Bu savaş Macarlarla Türkler arasındaydı. The Hungarians try to they are defend the castle and the Turkish coming in. Burada Macarlar kaleyi korumaya çalışıyorlar ve Türkler de içeri girmeye çalışıyor. So this one. The Turkish devotees in the future coming in, and the Hungarian devotees trying to defend. So what I'm amazed, why is Srila Prabhupada? It was a few hundred years ago. Of course it's a movie, but it's a history. It was a few hundred years ago, and Muslim people and Christian people were fighting each other. Burada gelecekte adanan olan Türklerle Macar adananlar arasında bir savaş oluyor. Aslında bu birkaç yüz sene önce gerçekleşmiş bir şey ve bu aslında tarih oluyor.
Burada Müslümanlar ve Hristiyanlar birbirleriyle savaşıyorlar. Benim Şrila Prabhupada'dan etkilenme sebebime gelince, and a few hundred years later, same Muslim people and Christian people in Turkey practicing Hindu religion. Çünkü birkaç yüzyıl sene sonra aynı Türkler ve aynı Türk Müslümanlar ve aynı Macar Hristiyanlar Türkiye'de Hindu dinini pratik ediyorlardı. So I don't know how much you can get this, but for me, it was when I came here and when I talked about this, I just amazed by Srila Prabhupada's grace, how he unites all the nationalities, even people who were fighting each other in the past. Of course, it wasn't us, or maybe it was us. I don't know if we were there or not. But now we are here chanting and singing and glorifying Lord Krishna together. Şrila Prabhupada ki jai. Ben buraya geldiğimde Şrila Prabhupada'nın nasıl daha önce birbiriyle savaşmış olan ulusları bir araya getirdiğini gördüğüm için ondan çok etkilendim. Biz belki bu geçmişte kalmış bir durum olabilir ama şu an biz birlikte kutsal ismi söylüyoruz, şarkılar söylüyoruz ve dans ediyoruz. I just would like to add one short sentence to this. Ben de şimdi kısa bir cümle eklemek istiyorum buna. In the Hungarian Yatra, we consider Radha Shyama as the king and the queen of Hungary. Macar Yatrası'nda biz Radha Shyama Macaristan'ın Macar Yatrası'nın kralı ve kraliçesi olarak kabul ediyoruz. And of course, for 150 years, you know, the Turk Sultan was ruling Hungary. He had a queen, I'm not sure. 150 sene önce Türk olan Sultan Macaristan'ı yönetiyordu. Onun bir kraliçesi var mıydı bilmiyorum. So it's a little bit a revenge. Bu da bir çeşit intikam gibi. Because now the Turkish Yatra is under Radha Shyama Şimdi de Türk Yatrası Radha Shyama kontrolü altında. Shri Radha Shyama ki jai. Shri Gauravani ki jai. So just some interesting thing. So the question in devotees, we are speaking about Sankirtan, we are speaking about book distribution. Okay, anyway, I thought to ask you why we do book distribution. What is there? Anyway, please tell us a few things. Why we go out and why we do book distribution? Şimdi kitap dağıtımı hakkında, Sankirtan hakkında konuşuyoruz ve ben size şunu sormak istiyorum. Neden biz Sankirtan yapıyoruz? Neden kitap dağıtıyoruz dışarı çıkarak? His answer is because temple presence wants. And my answer is because Lord Chaitanya. Yes. They want the same thing. Onun cevabı tapınak başkanının bunu istiyor olması, benim cevabımın Rab Chaitanya'nın bunu istiyor olması. Aslında ikisi de aynı. Yes, these are good. We just brought together three main reasons why we do book distribution. First one is, this is the desire of the Lord. The second one is the benefit of suffering humanity. And the third one, what we brought here, is our own personal purification, our own self-realization. Burada biz 3 tane temel sebebi getirdik. Bunlardan ilki Rabbin arzusunun olması, diğeri acı çeken ruhlara fayda sağlamak, üçüncüsü de kendi kişisel arınmamız, kendi kişisel idrakımız. So we will speak about these three categories mainly. Biz de temel olarak bu 3 kategori hakkında konuşacağız. So I was asked to speak a few words about this part, the desire of the Lord. So with the permission of Radha Krishna Prabhu, Simha Krishna Prabhu, all of you, I would like to share a few thoughts about that. Ben de Radha Krishna Prabhu ve Nrsimha Krishna Prabhu ve siz adınanların izniyle bu bölüm hakkında, yani Rabbin arzusu hakkında birkaç şey söylemem istendi. İzninizle bunları paylaşmak istiyorum. I will try to make it quite short. My plan is to finish this in 15 max 20 minutes. Ben kısa bir şekilde yapmak istiyorum bunu çünkü 15 dakika ya da maksimum 20 dakikada bitirmek istiyorum. But maybe it would be a little bit surprising because we promised and we were asked to speak about book distribution.
Belki biraz sürprizli olabilir çünkü biz aslında kitap dağıtımı üzerine konuşmamız rica edildi. And for the next 20 minutes you won't hear about that so much. Ama şu an 20 dakika boyunca bunun hakkında pek bir şey duymayacaksınız. But with Gauramani Prabhu we decided to approach this topic in this way because for us these thoughts give so much inspiration for book distribution. Ama Gauramani Prabhu ile birlikte biz bu şekilde yaklaşmak istedik konuya çünkü bu bize çok fazla ilham veriyor. And we just really hope that it will give you as well. Ve umuyoruz ki aynı zamanda size de ilham verecek. I would call this the esoteric or the hidden source of inspiration. Ben buna ezoterik ya da saklı kalmış ilham kaynağı diyeceğim. And we prepared with a little bit of reading here. Ve şimdi size bir okuma hazırladık burada. This is about why the Lord desires us to go out. Bu Rabbin neden dışarı çıkmamızı istediğiyle ilgili. And this quotation will take like 3 minutes to read. Bu alıntı yaklaşık 3 dakika sürecek okuması. Which means 6 with translation. Ve çeviriyle birlikte 6 dakika olacak. And this is from His Holiness Shrila Swami Maharaj's Venu Gita. Ve bu da Şrila Swami Maharaj'ın benim Gita'sından. And for now I would like to ask you to close your eyes. Ben şimdi size gözlerinizi kapamanızı isteyeceğim. And just try to visualize what we will read with Chandramala Mataji. Ve şimdi Chandramala Mataji ile birlikte okuyacağımız şeyi gözünüzde canlandırmanızı isteyeceğim. This is a meditation and the topmost transcendental realm where the desire for book distribution comes from. Ve bu aslında bir meditasyon ve kitap dağıtımı ile ilgili en yüksek transandantal arzunun geldiği yer. So I will read the whole English and then you read the whole Turkish. Okay? Seen from a distance, the procession of cows and cowherd boys headed by Krishna and Balaram was like a great python making its way from forest to forest, driven by the irresistible desire to swallow the pain of separation, consuming Raja's inhabitants. The word Anuvanam suggests that Krishna was passing through the forests and sub-forests of Rajadam, one after another. Why was he, the indwelling guide of all living entities, wandering here and there, appearing in want and in search of something? The answer lies in his insatiable desire for newer exchanges of love. It is this quest which impels Krishna into ever-fresh adventures while remaining fully satisfied by the reciprocation of his cows, friends, gopis, and loving associates. Uzaktan bakılırken Krishna ve Balaram'ın liderliğindeki ineklerin ve çoban çocukların tören alayı sanki karşı konulamaz bir arzuyla Braja sakinlerinin ayrılık acısını yutan, Braja sakinlerinin tüketen, ayrılık acısını yutmak isteyen, bir arzuyla hareket eden ve bu şekilde kendisini bir ormandan diğer ormana götüren büyük bir piton gibiydi. Anuvanam kelimesi şunu ifade eder. Shri Krishna bir ormandan diğer küçük ormanlara, Brajadam'ın küçük ormanlarına geçiyordu. Birinden diğerine geçiyordu. Neden bunu yapıyordu? Kendisi bütün canlı varlıkların kalbinde yerleşmişken bir yerden bir oraya bir buraya dolaşıyordu ve bir isteğe veya bir arzuya sahip gibi görülüyordu. Bunun cevabı ise onun her zaman yeni aşk alışverişlerine karşı doyulmaz bir arzuya sahip olmasında yatar. Bu araştırma Shri Krishna'yı her zaman yeni ve taze olan maceralara yönlendirir. Ve o aynı zamanda
kendi inekleri, arkadaşları, gopileri ve sevgi dolu birliktelikleriyle birlikte karşılıklı ilişkiden dolayı tamamen tatmin bir halde kalırken olur. So this for the meditation, and I thought to bring this quotation because it shows me Krishna's innermost desire. Bu alıntıyı yapmak istedim çünkü bu Krishna'nın en içteki arzusunu gösteriyordu. Krishna is Rasa Raja. He wants to taste loving relationships with everyone. Krishna Rasa Raj, yani o herkesle sevgi dolu ilişkiler yaşamak istiyor. And also this text says that he is eternally satisfied with the reciprocation of his eternal devotees in the spiritual world. Bu metinde söylendiği gibi o spiritüel dünyada kendi ebedi birliktelikleriyle ebedi olarak yaşadığı ilişkisinden tamamen tatmin olmuş olsa da, but Krishna is very greedy. Ama yine de oldukça açgözlüdür Krishna. We know from Govardhan Lila, Anyor, he wants more and more love. Govardhan Lila'dan bildiğiniz gibi anıyor diyor. Yani daha fazla sevgi istiyor. And Krishna has a problem. Ve Krishna'nın bir problemi var. And the problem is that love must be volunteer, must be offered voluntarily. Çünkü aşk aslında gönüllü bir şekilde sunulmalıdır. It can't be forced. If it's forced, it's not love. Çünkü zorlanamaz. Çünkü eğer zorlanıyorsa bu sevgi olmaz. And Krishna, he's so selfless that he gives free will to each and every of his part and partials. Ve Krishna bencil olmadığı için herkese aslında tüm ayrılmaz parçalarına özgür irade vermiştir. As Prabhupada said, it's our choice to serve Krishna or disturb Krishna. O yüzden Prabhupada diyor ki bu bizim seçeneğimiz aslında. Krishna'ya hizmet de edebiliriz, onu rahatsız da edebiliriz. It's our choice if we want to love him or we don't want to. Yani onu sevmek de isteyebiliriz, onu sevmemek de isteyebiliriz. And although there are unlimited living entities who make the good choice in the spiritual world, but there are some unlimited who chose not to and came to this material world. Her ne kadar spiritüel dünyada sınırsızca doğru seçimini yapmış olan canlı varlıklar olsa da bir kısım sınırsız canlı varlık da diğer seçeneği seçtiği için maddi dünyada. And Krishna is Yatamam Prapadyante. So if as you approach me, I reciprocate. If you don't want to approach me, I will reciprocate accordingly. I just leave you alone. Yani Krishna da diyor ki eğer bana yaklaşmak isterseniz size karşılık veririm, istemezseniz de sizi yalnız bırakırım. Although he still provides everything to everyone in this material world, all the necessities, and he's with us in his super soul and tries so many arrangements to bring us back, but still he respects our free will. O herkesin ihtiyaçlarını karşılayan olarak ve süper ruh olarak da içimizde bulunarak her türlü ihtiyacımızı karşılayarak ve bizi tekrar kendisine geri dönmek için her türlü ayarlamayı yapmış olmasına rağmen o aslında bizim özgür irademize saygı duyar. And there are several things that even God is not able to do. Birkaç bir şey var ki Tanrı'nın bile yapamayacağı şeyler bunlar. Have you heard about Akbar and Birbal? Hiç Akbaran Birba. So Akbar, he was a Muslim sultan, a Muslim king in India. He ruled India. He was a nice gentleman, it is said. Bu Hindistan'ı yöneten bir kraldı ve iyi bir centilmendi. He lived a little bit after Lord Chaitanya, if I'm right. Rab Chaitanya'dan da kısa bir süre önce yaşamıştı. Of course, he was Muslim, but he had a Hindu, a Vaishnava minister. O Müslümandı ama Hindu, Vaishnava olan bir bakanı vardı. And his minister's name was Birba. Ve onun adı da Birba'ydı. And once there was a competition, turn to the audience please. Once there was a competition glorifying Akbar. Bir yarışma vardı. Bu yarışmada Akbar'ı yüceltme yarışmasıydı. And all the ministers started to glorify how glorious he is and how justiceful he is and how, powerful he is and smart and kind. Ve bütün bakanlar da onun ne kadar yüce olduğunu, ne kadar adil olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu söylemeye başladılar. But Birbal, you are my most
intelligent citizen and subject, but you don't have anything to add to my glories as your king. Bir bak sen benim en zeki vatandaşımsın. Senin benim yüceliklerime ekleyeceğim bir şey yok mu? What's wrong with you? Senin sorunun ne? Of course, I have to add to your glories, dear Akbar. I'm happy to hear that. Yüceliklerine ekleyeceğim şey var. In fact, you are so great that you are even greater than Allah. O kadar yücesin ki Allah'tan bile daha yücesin. How dare you say that? Ne hakla böyle bir şey söylersin? My citizens, can you tolerate this such a great offense and blasphemy against God? Vatandaşlarım, böyle bir hakareti Tanrı'ya karşı kabul edebilir misiniz? Aren't you angry to hear that? Bunu duyduğunuz için öfkeli değil misiniz? So, as the emperor, I have to kill you now because you committed the greatest offense against Allah. İmparator olduğum için seni öldürmem lazım. Çünkü Allah'a karşı büyük bir kabahat. And I'm sure all the citizens are agree, right? Do you agree? Yeah, kill. We have to destroy. But because you were so faithful and so dear to me, I give you one chance to excuse yourself somehow. Ama bana çok yakın olduğun için ve çok inançlı olduğun için sana bir şans daha vereceğim. So why did you say such a intolerable thing? Neden böyle tolere edilemez bir şey söyledin? Dear Akbar, I said this because there is one thing that you can do that even Allah cannot do. Bunu söyledim çünkü senin yapabildiğin ama Allah'ın yapamadığı bir şey var. What would be that? Bu ne olabilir ki? You can lock anyone out of your kingdom while Allah cannot do that. Ama sen bütün insanları krallığının dışına hapsedebilirsin ama Allah bunu yapamaz. Oh, Allah Akbar, Allah Akbar. Because Allah kingdom is unlimited. There is no limitation. So how can? Çünkü Allah'ın krallığı sınırsızdır. Bunu nasıl sınırlandırabiliriz ki? Give a big applause to Govinda. So there are things that even Allah or Krishna is not able to do. Yani bazı şeyler var ki Krishna ve Allah bunları yapamıyor. Of course, this is not his limit, but this is his glory. Bu aslında onun sınırı değil, onun yüceliği. He can't exile anyone because his kingdom is unlimited. Kimseyi sürgüne gönderemiyor çünkü onun krallığı sınırsız. And he can't force love because he's so selfless and he gives free will. Ve o kadar bencillikten uzak ki kimseyi sevgi konusunda zorlayamıyor. But Krishna desires to have this loving relationship, and as God is not able to do it, so therefore he makes a trick. Krishna o kadar çok bu sevgi dolu ilişkileri yaşamak istiyor ve bunu bu şekilde yapamadığı için bir şeye başvuruyor. And this brings us to the topic of reasons for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ve bu da bizi Sri Chaitanya Mahaprabhu'nun beliriş nedenlerine getiriyor. Sri Chaitanya Mahaprabhu is Radha Krishna Nahiyanya. He is Krishna himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani. Chaitanya kendisi aslında Krishna'nın kendisi oluyor ama Radharani'nin ten rengine ve ruh haline sahip. And there are two categories of the reasons for his appearance. Ve onun belirişinin de iki kategori halinde beliriş sebebi var. One is the external reasons, which are what is his mission, what is his practical mission to do in this world. Bir tanesi dışsal olan, yani onun misyonu ne, pratik olarak yaptığı şey ne? And the internal reasons are what kind of inner desires motivate him to that. İçsel olan şey ise onu nasıl bir içsel motivasyonu motive ettiği. The external reason is explained in this verse. Dışsal sebepler bu kıtada açıklanıyor. And of course this is from Chaitanya Charitamrita. And the essence of this verse, I won't repeat it because of lack of time, but the essence of this verse is that Krishna comes in the form of Lord Chaitanya to give the sublime and radiant mellow of devotional service, which hasn't given by any other incarnations before. Bu Chaitanya Charitamrita'dan, bunu okumayacağım zaman sınırından dolayı ama özetle bu kıtanın özeti şu: Rab Chaitanya daha önce hiçbir enkarnasyonun vermediği bir şey olan çok yüce transandantal olan ve parlayan Tanrı'nın adanma hizmetini vermiştir, tadını vermiştir.
So Lord Chaitanya comes to this world to give love of Krishna as a gift to everyone. Rab Chaitanya herkese Tanrı sevgisini bir hediye olarak vermek için gelmiştir. This is the external reason. Dışsal sebep. And the internal reason is 3. İçsel sebep ise 3 tane. He wants to understand the glory of Radharani's love for him. O Radharani'nin ona karşı olan sevgisinin yüceliğini anlamak istedi. He desires to understand his own beautiful and glorious qualities. Kendisinin çok güzel ve harika olan niteliklerini anlamak istedi. And Sokyam Chasya, he wants to experience the same happiness that Srimati Radharani and the devotees experience during serving him. Ve ona hizmet ederken Srimati Radharani ve diğer adananların yaşadığı mutluluğu yaşamak istedi. When Krishna is Krishna, then he is Vishaya, the object of love. So he is someone who is beloved. Krishna Krishna olduğunda o sevginin objesi oluyor. Yani o sevilen kişi oluyor. And Srimati Radharani and the devotees are ashrayas, are the subject of love, the person who is loving, who loves. Ve Srimati Radharani ve adananlar da aşraya oluyor. Yani sevginin nesnesi, sevginin öznesi. Yani seven kişi. But in the form of Lord Chaitanya, Krishna comes out from his Vishaya position and shifts to the Ashraya position. Ama Krishna Rab Chaitanya olarak geldiğinde kendi Vishaya pozisyonundan çıkıyor ve Ashraya pozisyonuna geçiyor. Krishna is God, he can't spread love for him because he respects the free will of the living entities. Krishna Tanrı olarak insanlara sevgisini yayamıyor çünkü o herkesin özgür iradesine saygılı. But devotees can Ama and do. adananlar bunu yapabiliyor ve yapıyorlar. So Krishna becomes a devotee in the form of Lord Chaitanya. Ve dolayısıyla Krishna da Rab Chaitanya formunda bir adanan oluyor. For reason one, spread Krishna consciousness. Krishna bilincini dağıtmak için. And for reason two, to experience the bliss of spreading Krishna consciousness. Ve Krishna bilincini yaymanın kutsallığını hissetmek için. Are you still with me? Does it make sense? Hala benimle misiniz? Yani I see your eyes, yes. Sözlerim. So thank you. Evet diyor gibi. Okay, so the first reason is that wants to understand Srimati Radharani's love. İlk sebep Srimati Radharani'nin sevgisini anlamak. And what is this love like? Bu sevgi neye benziyor? As we know from Shikshashtakam, then Srimati Radharani's love is completely selfless, self-surrender. Shikshashtakam'dan bildiğimiz gibi Srimati Radharani'nin sevgisi tamamen bencillikten uzak ve öz bir teslimiyet içeriyor. So Srimati Radharani's definition of love, the definition of happiness is Krishna's happiness. She thinks that I am happy if Krishna is happy. Srimati Radharani'nin mutluluğu aslında Krishna'nın mutluluğu olarak tanımlanıyor. Yani o diyor ki Krishna mutluysa ben de mutluyum. But there is a unique quality of her love. Ve onun sevgisinin de çok biricik olan bir niteliği var. Which Devamita Swami Maharaj calls as the root of the preaching spirit. Buna da öğreti yayma ruhunun kökü deniyor. And it's explained by these two verses of Chaitanya Charitamrita that the gopis, the associates of Krishna, they experience greater happiness when they make arrangement for Srimati Radharani to serve Krishna than from their own service to Krishna. Burada da Chaitanya Charitamrita'dan 2 kıta var. Burada bahsedilen şey gopiler yani Krishna'nın birliktelikleri. Srimati Radharani'nin Krishna'ya hizmet etmesi için bazı düzenlemeler yaptıklarında kendi direkt hizmetlerine göre daha çok mutlu oluyorlar. The verse says that when the gopis arrange Radharani to serve Krishna, they experience 100 times more happiness than when they serve Krishna. Bu kıtada diyor ki gopiler Srimati Radharani'nin hizmet etmesi için ayarlamalar yaptıklarında kendi hizmet etmelerine göre 100 kat daha çok mutluluk duyuyorlar. And the second verse says that Srimati Radharani is the same when she makes arrangement for her gopi friends to serve Krishna, then her happiness is 10 million times greater
than when she personally serves Krishna. Ve ikinci kıtada diyor ki Srimati Radharani de aynı şekilde diğerlerinin Krishna'ya hizmet etmesi için ayarlamalar yaptığında kendi direkt hizmetine göre 1 milyon kat daha fazla mutluluk duyuyor. So if Krishna comes as Lord Chaitanya with the feelings and the love that Srimati Radharani has, then it's very obvious that this tendency will be found in him. Ve eğer Krishna Srimati Radharani ruh haliyle olarak, Rab Chaitanya olarak geldiğinde elbette ki bu eğilimde onun içinde bulunacaktır. So because Radharani's love is such that if I give Krishna to others, I become more happy, then because Lord Chaitanya is in that feeling, therefore his consciousness is like that. If I spread Krishna consciousness, then that's the greatest happiness for me. Srimati Radharani insanlara Krishna'yı verdiğinde daha çok mutlu oluyor. Bu da aslında Rab Chaitanya'nın ruh hali. Yani ben Krishna bilincini yayarsam bu benim mutluluğum olacak. And also Krishna sees that his devotees experience greater happiness than himself. Ve Krishna da aynı zamanda adananlarının kendisine göre daha yüksek bir mutluluk deneyimlediğini görüyor. So therefore he wants to taste that happiness, therefore he comes as Lord Chaitanya because he's eager to taste that special ecstasy. O da Rab Chaitanya olarak gelerek bu özel ekstazinin tadına bakmak istiyor. Bu konuda çok hevesli. We are very close to the end. Ve sona çok yakınız. It will be very nice, I promise. Güzel olacak, söz veriyorum. So, external and internal reasons are the two sides of the coin. Bu içsel ve dışsal sebepler aslında madalyonun iki yüzü gibi. This verse of Chaitanya Charitamrita says, I must read this. Chaitanya Charitamrita'nın bu kıtasını okumam gerekiyor. The ecstatic love is the main reason he appeared and re-established the religious system for this age. Coşku dolu sevgiyi kabul etmek onun belirişinin ana sebebi ve aynı zamanda o bu çağdaki dini sistemi de kurmak için geldi. So this verse says that Lord Chaitanya performs the reason for his appearance, the external reason for his appearance, which is preaching, to experience the internal reason, which is Radharani's ecstasy. Yani aslında burada dışsal sebepleri gerçekleştirerek Rab Chaitanya içsel sebep olan Radharani'nin ruh halini hissetmek istiyor. He re-establishes the religious system of the age for accepting ecstatic love. Aslında o bu zamandaki, bu çağdaki dini sistemi kurarak aslında bu coşku dolu sevginin hissedilmesini sağlıyor. And of course, because during spreading the Sankirtan movement, he feels what Radharani feels. Ve o Sankirtan hareketini yayarken Radharani'nin hissettiği şeyleri hissediyor. He experiences this 10 million time greater ecstasy. Ve o 10 milyon kat daha fazla olan ekstaziyi hissediyor. He gets more inspiration to spread Krishna consciousness. O yüzden de Krishna bilincini yaymak için daha çok ilhama sahip oluyor. He performs the external to experience the internal. O dışsal sebebi uyguluyor ve bunu da içsel şeyleri hissetmek için yapıyor. And because he experiences the internal, he is inspired choke for the external. İçsel olarak deneyimlediği için de dışsal olarak çok fazla ilham doğmuş oluyor. This will be the conclusion. Just stay with me for one more minute. Bu da sonucumuz oluyor. Lütfen bir dakika daha benimle kalın. I just would like to read this because this brings the lines together. Bunu okumak istiyorum çünkü her şeyi bir araya getirecek. Based on the above, spreading the love of Krishna follows directly from Srimati Radharani's bhava. Krishna'nın sevgisini yaymanın temelinde olan şey direkt olarak Srimati Radharani'den gelmekte. And practicing this, Lord Chaitanya is able to experience her mellows. Ve bu şekilde bunu pratik ederek Rab Chaitanya onun tatlarını deneyimlemiş oluyor. As Srimati Radharani is trying to make arrangements for her Gopri friends to come in contact with with Krishna, which gives her infinite pleasure, Krishna also in the form of Lord Chaitanya tries to present the gift of the love of God to the souls who have turned from him, and through this pastime, he can experience the same happiness that Radharani feels.
Tıpkı Srimati Radharani'nin Gopi arkadaşlarına bazı ayarlamalar yapması gibi, yani onların Krishna ile bir araya gelmesini sağlayacak ayarlamalar yapması gibi, ki bu ayarlamalar ona sınırsız bir zevk veriyor. Krishna da Rab Chaitanya formunda Tanrı aşkının hediyesini vermeyi deneyerek kendisine yüz çevirmiş olan ruhlara bu hediyeyi vermek istiyor ve bunu da yaparak aslında Radharani'nin hissettiği aynı mutluluğu deneyimlemiş oluyor. So from this point of view, the external reason of Lord Chaitanya's appearance is inseparable from the internal. Dolayısıyla Rab Chaitanya'nın gelme amacının dışsal nedeniyle içsel nedeni birbirinden ayrılamaz. As he is achieving the internal reason through pursuing the external, o içsel sebebi aslında dışsal sebebi gerçekleştirerek elde ediyor. and the fulfillment of the internal reason is involving the realization of the external reason. Ve içsel sebebin gerçekleştirilmiş olması dışsal sebebin de gerçekleştirilmesine sebebiyet veriyor. And it's very much so with our book distribution. Ve bu da aslında kitap dağıtımımıza oldukça ilgili. And Gauramani Prabhu will explain how. Nasıl olduğunu açıklayacağız. Just to prove Mohana Prabhu's words, Mohana Prabhu'nun sözlerini doğrulamak için there's a beautiful verse in the Srimad Bhagavatam 10th canto and 31 and the 9th verse. It's written wrong. The 31st chapter and the 9th verse. Srimad Bhagavatam 10.31.9'da çok güzel bir kıta var. Tavakatamritam takta jivanam kaviviridam kamasapaham Shravana mangalam srimadakatam The nectar of your words and the descriptions of your activities are the life and soul of those suffering in this material world. These narrations, transmitted by learned sages, eradicate one's sinful reaction and bestow good fortune upon whoever hears them. These narrations are broadcast all over the world and are filled with spiritual power. Certainly those who spread the message of Godhead are the most munificent. Senin sözlerinin nektarı ve senin aktivitelerinin tanımlamaları bu maddi dünyadaki acı çekenlerin yaşamı ve ruhudur. Bu anlatım bilgili azizler tarafından aktarılan bu anlatımlar kişinin günahkar faaliyetlerini ortadan kaldırır ve onu her kim duyuyorsa ona iyi bir talih bahşeder. Bu anlatımlar tüm dünyaya yayılır ve spiritüel bir güçle doludur. Elbette ki Tanrı'nın bu mesajını yayanlar en yüce olan kişilerdir. So certainly those who spread this message of the Lord are the most munificent. Elbette Rabbin mesajını yayanlar en yüce olan kişilerdir. So this verse is says by the gopis. Bu kıta Gopiler tarafından söyleniyor. And we are in the scene of the Srimad Bhagavatam when Krishna already left the gopis and already left Srimati Radharani. So this is where it says by the gopis when they are in this situation. They are with Srimati Radharani, Krishna left them. Aslında biz Srimad Bhagavatam'daki şu sahnedeyiz. Yani Krishna Gopileri ve Srimati Radharani'yi terk etmiş ve Gopiler bu kıtayı söylüyor. So they are in the middle of the forest. Onlar ormanın ortasındalar. And as we know, the greatest ecstasy what the gopis experience is when they are separated from Krishna. Ve bildiğimiz gibi Gopilerin hissettiği en yüksek ekstazi de onlar Krishna'dan ayrıyken oluyor. So they are experiencing an amazing ecstasy because they are looking for Krishna. Where is Krishna? Where is Krishna? Ve onlar harika bir ekstazi yaşıyorlar çünkü Krishna'dan ayrılan Krishna nerede diye arıyorlar. And the topmost servant of Sri Krishna, the gopis, with Srimati Radharani.
Krishna'nın en yüce hizmetkarı bir gopi olan Srimati Radharani. In their biggest ecstasy, En yüksek ekstaziye sahip. glorifying preaching Ve o öğretiyi yaymayı yüceltiyor. and the preachers. Ve öğretiyi yayanları. So let's come back to the point what Mohan Prabhu said. Ve şimdi Mahaprabhu'nun bahsettiği noktaya geri gelelim. The biggest ecstasy coming from preaching, Öğretiyi yaymaktan gelen en yüksek ekstazi, because preaching, giving Krishna to others, düzeltiyorum, öğretiyi yaymak en yüksek ekstazi deneyimlerimizi sağlıyor. gives the biggest happiness for Krishna, because he's looking for the souls. He wants to enjoy with loving relationship with everyone. Bu Krishna'ya en çok zevk veren şey, çünkü o hepimizin sevgi dolu ilişkisini arıyor. And also this is the biggest service for the souls, because they are looking for Krishna even if they don't know. They're looking for happiness. And of course ultimately they're looking for Krishna. Aslında bu da ruhlara da en büyük hizmet. Çünkü onlar da aslında bilmeseler de Krishna'yı arıyorlar. Yani mutluluğu ve sonuç olarak da Krishna'yı arıyorlar. So one who is doing this activity that connecting Krishna and the spirit souls together, Yani bu şeyi yapanlar, Krishna'yı ve ruh canları bir araya getiren kişiler. so the gopis says this activity is the most munificent and these people are the most munificent. Bu yüzden de gopiler diyor ki bu aktiviteleri yapanlar en yüce kişilerdir ve bu aktivite de en yüce şeydir. So the reason why we are speaking about this, because when we doing book distribution, this can be a very nice and deep meditation while we are doing book distribution. We said that, okay, this is the desire of the Lord because of the people and because of our own purification. But there is some deeper understanding why we are going out. So this can be a very nice meditation to bring together Krishna and the souls. Aslında kitap dağıtırken bu üzerine düşünebileceğimiz oldukça güzel ve derin bir meditasyon. Yani biz neden bunu yapıyoruz? Evet, diğer iki sebep de var. İnsanlar ve kendi bireysel arınmamız için, ama aslında daha derin bir şey var. Yani biz bunu yaparken Krishna'yı ve ruh canları bir araya getiriyoruz. Bunun üzerine meditasyon yapabiliriz. And the background philosophy was whatever Mohan Prabhu said before. Ve arka plandaki felsefede Mahaprabhu'nun az önce anlattığı şeyler. Just a little bit glorifying Srimati Radharani, how she's the original Sankirtan leader. Srimati Radharani aslında kendisi orijinal Sankirtan lideri ve onu yüceltmek için şunları söyleyebiliriz. In this same situation where we are now in the middle of the forest, Srimati Radharani, the gopis are looking for Krishna. Tıpkı bizim içinde bulunduğumuz durum gibi Srimati Radharani ve gopiler de ormanın ortasında Krishna'yı arıyorlar. Once Srila Shivaram Maharaj explained why Krishna left Srimati Radharani. Bir keresinde Şrila Prabhupada'nın Maharaj neden Krishna'nın Radharani'yi terk ettiğini anlattı. Because first Krishna, Radharani and gopis were together. Önce Srimati Radharani, Krishna ve gopiler bir aradaydı. And then Krishna chosen Radharani, left the gopis, and then they went together, Radharani and Krishna. Önce Krishna Radharani'yi seçti, gopileri bıraktı ve ikisi birlikte uzaklaştı. And the general explanation why Krishna left Srimati Radharani, because she became proud. Daha sonra da Radharani'yi terk etmesinin sebebiyle ilgili genel açıklama onun gururlanmış olması. But just very shortly, Maharaj gave a deeper understanding why this has happened. Ama kısa bir şekilde söylemek gerekirse Maharaj bunun daha derin bir anlayışını verdi. Neden o? So it was a conscious decision by Srimati Radharani. Bu Srimati Radharani'nin bilinçli bir seçimiydi. That she asked Krishna to, can you hold on your shoulder, or can you carry me on your back, on your shoulder? Ona dedi ki beni omuzlarında taşıyabilir misin? Because in this way, okay, probably Krishna will say, no, it's too much. You become proud that you and me, we are together, we love the gopis, and you become proud. So he will leave me alone, Krishna will think.
Ve Krishna dedi ki bu çok fazla. Yani biz gopileri bıraktık. Şimdi sen gururlanıyorsun. O yüzden bu çok fazla. And why Radharani made this arrangement? Neden Radharani bu ayarlamayı yaptı? Because there were gopis side. There was Chandravali's side and there was Radharani's side. Çünkü iki gopi tarafı vardı. Chandravali'nin tarafı, bir de Radharani'nin tarafı. So if they will find, and then now Radharani and Krishna left them. Radharani ve Krishna onları bıraktı. I hope you can follow me. Umarım beni takip edebiliyorsunuz. So Krishna and Radharani were together, and Chandravali's side and Gopi's side, they wasn't in an agreement. Ve Krishna ve Radharani gitti. Chandravali'nin tarafı ve gopilerin tarafı çok anlaşma içinde değildi. Radharani's side was happy. Radharani is with Krishna. Radharani'nin tarafı mutluydu çünkü Krishna Radharani ile birlikte. And Chandravali's side wasn't that happy. Why Radharani? Why she is with Krishna? Ama Chandravali'nin tarafı mutlu değildi. Neden Radharani ile diyorlardı? So Shrimati Radharani unite the gopis, let them do Sankirtan together and let them glorify Krishna together. How? Ve Shrimati Radharani de bütün gopileri birleştirmek istedi ve Sankirtan yapılmasını, Krishna'nın yüceltilmesini istedi. Neden? So let me leave Krishna also. Ben Krishna'yı da bırakayım dedi. Even being with Krishna for Shrimati Radharani, of course, she knows that it's a great happiness for Krishna. Shrimati Radharani şunu biliyordu ki onun Krishna ile birlikte olması Krishna için çok büyük bir mutluluk. But giving up her own happiness, Shrimati Radharani, ama Shrimati Radharani kendi mutluluğunu bırakarak, giving up by knowing that Krishna, if I ask him to hold me on your back, he will leave me alone. Ve onun beni taşımasını istersen beni yalnız bırakacağını biliyorum diyerek. And she knew when the gopis, Chandravali side, Radharani will find her. Ve Chandravali'nin tarafıyla gopilerin tarafının onu bulacağını da biliyordu. They will unite together. Ve birleşeceklerini biliyordu. And glorify Krishna together. Ve birlikte Krishna'yı yücelteceklerini biliyordu. So giving up her own happiness for the others' happiness, to do Sankirtana, glorify Krishna together. Ve o kendi mutluluğunu bırakarak aslında onları birleştirdi ve birlikte Sankirtan yaptılar, Krishna'yı yücelttiler. So it's very similar. Our situation is because we are in the temple, practicing Krishna consciousness, doing bhajans, service to the deities, listening the scriptures. Biz de aslında benzer bir şey yapıyoruz. Tapınaktayız, deitilere hizmet ediyoruz, birlikte bhajan yapıyoruz, hizmet ediyoruz. But mandirama marga gamaya, we leave the temple and we go on the street or in the book fair. Ama tapınağı bırakıyoruz ve dışarı çıkıyoruz. Yani kitap dağıtmak için ya da kitap fuarına. So we give up our own happiness, practicing Krishna consciousness in the temple, and go out for benefiting others and connect others with Krishna. Ve biz kendi kişisel mutluluğumuzu, yani tapınakta yaşadığımız mutluluğu bırakıyoruz ve dışarıdaki kişilerin faydasına, onları Krishna ile bir araya getirmek için dışarı çıkıyoruz. And as it was described, Shrimati Radharani experiences 10 million times greater happiness by connecting others to Krishna than from her own relationship. Daha önce açıklandığı gibi Shrimati Radharani kendi hizmetiyle elde ettiği mutluluktan 10 milyon kat daha fazla mutlu oluyor diğerlerini Krishna ile bir araya getirdiğinde. In the same way, if we make that Sankirtana Yagya, this sacrifice, going out preaching, we will experience much greater happiness by doing that service than from our own Krishna conscious practices. Ve biz de kendi kişisel Krishna bilinci pratiğimize göre dışarı çıkıp bu Sankirtan hareketini yaptığımızda çok daha fazla mutluluk hissedeceğiz. And as we all heard yesterday, dün duyduğumuz gibi, we want Krishna in our hearts. Biz Krishna'yı kalbimizde istiyoruz. Srila For having Krishna in our heart, we have to purify our heart. Krishna'yı kalbimizde istiyorsak kalbimizi temizlemeliyiz. Then Lord Chaitanya will bring Krishna to our heart. Ve sonra da Rab Chaitanya Krishna'yı kalbimize getirecek. But it's also very needed to Krishna come to our heart. Lord Chaitanya brings Krishna to our heart. Ama Krishna'nın Rab Chaitanya tarafından kalbimize getirilmesi için, if we are
taking part in the activity that we are bringing souls to Krishna. Biz de ruhları Krishna'ya getiren faaliyetlerin içinde bulunmalıyız. So Maharaj said it's very, very needed. Ve bunun çok önemli olduğunu, çok gerekli olduğunu söyledi Maharaj. Nikunjayuna Ratikarisidya Yayari Biryuktira Pakshaniya. We sing every morning that the spiritual master is helping the gopis to serve Radha and Krishna in the kunjas of Vrindavan. Biz bunu her sabah söylüyoruz. Manevi öğretmen gopilere yardım ediyor. Krishna ve Radharani'nin kuncada birlikte olması için. Srila Shivanaswami wrote a Sankirtan SMS to all the Sankirtan devotees like 10 years ago, around. 10 sene önce Srila Shivanaswami Maharaj Sankirtan adananlarına bir mesaj gönderdi. And he said, book distribution is the prakat manifestation of your aprakat kunja seva. So this is the experienceable and manifested form of the unmanifested service that you will do in the spiritual world. Yani kitap dağıtımı aslında would you please repeat again? Yeah. So that book distribution is the worldly manifestation of the spirit service that you will do to Radha and Krishna in the spiritual world. So it's the same. It's just the same thing. Aslında kitap dağıtımı sizin spiritüel dünyada Radharani ve Krishna'ya yaptığınız hizmetin dünyevi bir versiyonu. And this activity is glorified even by the gopis, as Gauramani Prabhu said, even in their greatest ecstasy of separation. Ve Gauramani Prabhu'nun söylediği gibi aslında bu gopiler tarafından da yüceltilen bir şey. Onların en yüksek ekstazisi sırasında. And this is the Param Aradhanam that he, as Srimad Bhagavatam 8th canto says, this is the greatest and the topmost worship of Purushasya Kilatmanaha, of the Supreme Lord who resides in everyone's heart. Srimad Bhagavatam 8. kantoda söylendiği gibi herkesin kalbinde bulunan Rabbe yapılan en yüce, en yüksek hizmettir bu. Because Krishna is in everyone's heart. We can't say that he suffers because of the suffering of the living entities, because he's Satchitananda, but at least he sympathizes with them. Krishna herkesin kalbinde ama bu demek değildir ki insanlar gibi acı çekiyor. O çünkü Satchitananda ama acı çekmese bile insanlara karşı bir sempati duyuyor. So you approach someone with a book, you must know that a soul there is in his heart, actually he's the soul. Ve siz şunu bilmelisiniz ki birine bir kitapla birlikte yaklaştığınızda o ruh, But Krishna is next to him as super soul. Kalbinde kendisi bulunuyor ruh olarak ve Krishna da onun yanında. And he feels with him and her. Ve o da onunla birlikte hissediyor. He feels his suffering. He's compassionate with, samsara dava, this forest fire of material existence. O da maddi dünyanın yangından dolayı acı çekmelerini hissediyor aslında. And when you go there with the book, then that's the solution, that's the cure for his or her disease, to end his or her suffering. Ve siz de bir kitapla gittiğinizde ki o kitap aslında onların yaşadığı acının bir çözümü, bir ilacı. And Krishna is in your side. Yeah, I will try to inspire him to take this book. You just do your best. I will try. Ve Krishna da sizin tarafınızda yer alarak şöyle diyor. Evet diyor, ona ilham vereceğim, bu kitabı almasını sağlayacağım. So it's 2 against 1. Ve o da 2'ye karşı 1 kalıyor. And even when you try it, Krishna is so happy with you. En azından deneseniz bile Krishna bundan çok mutlu oluyor. Oh, you will decrease the suffering of my beloved Jiva. Thank you. Ve size diyor ki, benim acı çeken ruh canlarının acısını azaltıyorsun. Teşekkür ederim. This is the Goranga Yoga. Because Lord Chaitanya is making the yoga connect the suffering living entities to Krishna and God. Bu Goranga Yoga çünkü Lord Chaitanya acı çeken insanları Krishna ile bir araya getiriyor. Okay. Probably heard, I don't know if you heard or not, there is a very nice story of Şrila Prabhupada. Duyup duymadığınızı bilmiyorum ama Şrila Prabhupada ile ilgili çok güzel bir hikaye var. Şrila Prabhupada's disciple told us this story. Şrila Prabhupada'nın bir öğrencisi bize anlattı bu hikayeyi.
Srila Prabhupada not really spoke about how he came, why he came. I mean, too much things like details about where he's coming from, who is he in the spiritual world. Şrila Prabhupada çok fazla neden geldiği, nasıl geldiğiyle ilgili ve spiritüel dünyada ne yaptığıyla ilgili çok fazla detay vermedi aslında. But once he told this story to his disciples. Ama bir keresinde bir öğrencisine şöyle bir hikaye anlattı. So Srila Prabhupada said he was in the spiritual world. Ve Şrila Prabhupada şöyle dedi, o spiritüel dünyadaydı. And Krishna approached him and told him, please go to the material world. Ve Krishna ona yaklaşarak dedi ki lütfen maddi dünyaya git. Who didn't hear this story? Bu hikayeyi duymayan kim var? Okay. So Srila Prabhupada said, no, that's a horrible place. I won't go there. Ve Şrila Prabhupada da hayır orası çok korkunç bir yer, oraya gitmem. So we know Krishna is a good preacher. Ama Krishna'nın çok... Went back to Srila Prabhupada and say, please, I would like to go to the material world. I would like to ask you to go to the material world. Krishna went back to Srila Prabhupada. Ve Krishna tekrar sordu, ben senin maddi dünyaya gitmeni istiyorum. Srila Prabhupada again said, that's a horrible place. I won't go there. Şrila Prabhupada yine aynı şey söyledi. Orası çok korkunç bir yer. Oraya gitmem. Krishna didn't give up. Krishna vazgeçmedi. Went back again. Ve tekrar sordu. And then asked again. I would like to ask you to go to the material world. Sana maddi dünyaya gitmeni rica etmek istiyorum. And Srila Prabhupada said, no, that's a horrible place. I won't go there. Ve Şrila Prabhupada dedi ki orası çok korkunç bir yer. Oraya gitmem. Then Krishna said, ve Krishna da şöyle dedi. You just write your books. Sadece kitaplarını yaz. And I will arrange everything else. Ve ben geri kalan her şeyi ayarlayacağım. It's a story from Srila Prabhupada. Bu da Şrila Prabhupa'dan bir hikaye. So, can it inspire us? Bu bize ilham verir mi? So, this story continues. Ve bu hikaye şöyle devam ediyor. Srila Shivaram Swami Maharaj said also his story. Şrila Shivaram Swami Maharaj da kendi hikayesini anlattı. It was like 30 years ago. 30 sene önceydi. Srila Shivaram Maharaj had a dream. Şrila Shivaram Swami Maharaj bir rüya gördü. Who heard this story about his dream of book distribution? Kitap dağıtımı ile ilgili bu hikayeyi kim duydu? Then we are happy to share this with you. O zaman sizinle paylaşmaktan mutluyuz. So he had a dream, and there was him and Lord Balaram appeared in his dream. Rüyasında kendisi ve Rab Balaram vardı. And Lord Balaram said, "Let me bring you to Krishna." Rab Balaram da dedi ki, seni Krishna'ya götüreyim. So Srila Maharaj followed Lord Balaram, went to a room when Krishna was. Ve Şrila Shivaram Maharaj da Rab Balaram'ı takip ederek Krishna'nın olduğu yere geldi. Krishna was in Shyama Sundar's form. Krishna Shyama Sundar formundaydı. So Srila Shivaram Maharaj fell down. Şrila Shivaram Maharaj yere düştü. And Krishna told him personally. Ve Krishna ona kişisel olarak şöyle dedi. Translate and distribute my books. Kitaplarımı çevir ve dağıt. And everything else will follow. Ve her şey bunu takip edecek. Means if we distribute Srila Prabhupada's books, eğer biz Şrila Prabhupada'nın kitaplarını dağıtırsak, all the doors are open for everything. Her şey için bütün kapılar açılacak. So this is why Srila Prabhupada came to this material world to read his books and distribute his books. Bu Şrila Prabhupada'nın neden bu dünyaya, maddi dünyaya gelmesiyle ilgili. Yani kitapları yazmak ve dağıtmak. Thank you, Radha Krishna Prabhu. Write his books and distribute his books. Kitaplarını yazmak ve dağıtmak. And same thing followed by Srila Shivaram Maharaj. Aynı şey Şrila Shivaram Maharaj tarafından da takip edildi. So what is our task? Bizim görevimiz ne o zaman? Yes. If we would like to be successful, that's why our spiritual masters, that's why Srila Shivaram Maharaj telling us to do the same activity. Eğer siz de başarılı olmak istiyorsanız manevi öğretmenimiz Şrila Shivaram Maharaj, manevi öğretmenlerimiz bize kitap dağıtımını söylüyorlar. So this is our life.
Bu bizim hayatımız. So just a very, very few practical things about book distribution. Ve şimdi de birkaç tane kitap dağıtımı ile ilgili pratik bir şeyler söyleyeceğim. Nectar of Instruction tells how to perform devotional service. Talimatın nektarı nasıl adamla hizmetini yapacağımızı söylüyor. Utsaha Nishchaya Daryat. Utsaha Nishchaya Daryat. Lelkesedés, Enthusiasm, bizalommal teli törekvés, faithful endeavor, és türelem. and patience. Heves, inançlı bir şekilde çaba göstermek. And third one? Sabır. Patience. So by performing book distribution, we can really practice all these things. Ve biz kitap dağıtırken gerçekten bunları pratik edebiliriz. Because we were speaking, there are three reasons. We brought three reasons. One is, so this is the Lord's will to do book distribution. The other was helping the living entities. And the third one was our own spiritual purification. Biz daha önce bu kitap dağıtımıyla ilgili 3 nedenden bahsetmiştik. Bir tanesi Rabbin arzusu, diğeri canlı varlıklara yardımcı olmak, ikincisi de kendi spiritüel arınmamızı sağlamak. So when you are in the book fair Siz kitap fuarında olduğunuzda and brought the books there and on the nice table, the books are there and people are coming, güzel bir masanın üstüne kitapları koyduğunuzda insanlar gelir. and we wish you the best that all the books that you bring there, let them distributed. Ve diliyoruz ki bütün o getirdiğiniz kitaplar satılır. But maybe there are some times when there is need some patience. Ama bazı zamanlar gelebilir ki biraz sabır You gerektirir. try, nice people coming, look on the table, walk by. Denersiniz, Do you güzel experience it? insanlar gelir ama sonra giderler. So they are coming, not even watching, just walking by, coming, stopping, watching, walking by, coming, stopping, speaking, walking by. Bazen insanlar bakmadan geçer, bazen bakarlar ama giderler. Bazen bakarlar, konuşurlar ama yine giderler. So in this, just remember, Srila Prabhupada in the 1950s, he was distributing his own BTG, Back to Godhead, in India. Şunu hatırlayın ki Şrila Prabhupada da 1950 yıllarda kendi Back to Godhead dergisini dağıtıyordu. So, and there was time when Srila Prabhupada distributed only 2 BTGs during the whole day. Bazı günler oluyordu ki Şrila Prabhupada bütün gün boyunca sadece 2 tane dağıtabiliyordu. So it was in the 50s in India, Bu 1950'lerdeki Hindistan'da geçiyor. a BTG written by Srila Prabhupada, Şrila Prabhupada tarafından yazılmış olan Back to Godhead and the pure devotee of God distributing, Srila Prabhupada, ve saf bir adadan bunu dağıtıyor Şrila Prabhupada. and did only 2 BTGs, the 2 are the whole day. Ve bütün gün boyunca sadece 2 tane dağıtabiliyor. So it wasn't a Muslim country, Turkey, 2023. Ve bu 2023 yılındaki Müslüman bir ülke olan Türkiye'de değil. So he was very patient, O çok sabırlıydı. so we can learn from his patience. Ve onun sabrından bir şeyler öğrenebiliriz. And our time is over. Süremiz doldu. What can we do? We have a few more things. Can Birkaç we şey carry daha on var. with a few more things? Aceleniz var mı? Birkaç şey daha anlatabiliriz. Okay. Just So when Shiva Swami Maharaj said that when we print a book, that book is the incarnation of Krishna. Şivam Swami Maharaj şöyle diyor, biz bir kitabı bastığımız zaman o kitap Krishna'nın bir enkarnasyonu. And Maharaj said that all Krishna's avatars have their own leelas. Bütün Krishna'nın avatarlarının kendi keyifli meşgaleleri var. And they have their devotees who are assisting in their leelas. Ve onlara kendisine lilalarında eşlik eden, yardımcı olan kendi birliktelikleri adananları var. So Maharaj said that when we print a book, that already that avatar of Krishna knows that which suffering living entity will he deliver and save. Ve Maharaj da diyor ki bir kitap basıldığında o avatar olan kitap zaten hangi acı çeken ruhu kurtaracağını biliyor. That's his leela. Bu onun lilası. And the book distributor is participating in that pastime, bringing out the book, convincing the person.
Ve kitap dağıtan kişi de kitabı dışarı çıkartarak ve kişiyi ikna etmeye çalışarak bu lilanın bir parçası oluyor. Perfection of life. Ve böylelikle yaşamı mükemmelleşiyor. So we have to be sure that when we are giving out books, the books will find the person. Ve biz kitapları çıkardığımızda aslında kitap o kişiyi bulacak. And the books Prabhupada's books will make people devotees. Ve Prabhupada'nın kitapları da insanları adanan yapacak. A very nice example, Çok güzel bir örnek. in your yatra, Sizin yatranızda Nisiva Krishna Prabhu. Vivo, sadhu, sadhu, sadhu. He's a devotee, became devotee by Şrila Prabhupada's book. o Şrila Prabhupada'nın kitapları sayesinde adanan oldu. So just one short story about when we give out these books, and then okay, who will maybe we give to this one person, and maybe not that person will become a devotee. Belki şimdi küçük bir hikaye. Belki biz kitabı verdik ama o kişi belki adanan olmadı. Our duty is just give out the books as many as it possible, Bizim görevimiz mümkün olduğunca çok kitabı dağıtmak. and the book will find the right person. Ve kitap doğru kişiyi bulacak. So we have one Mataji in our congregation called, her name is Petra. Bizim topluluğumuzda Petra adında bir mateci var. She wasn't a devotee, she was in a hospital. Bir adanan değildi, hastanedeydi. And she was the patient. No, patient. Oh, I'm sorry. She was the patient. She was sick. Hastaydı. And people brought in books to the hospital. Ve insanlar ona kitap getiriyordu. And for the patient. Hastalara kitap getiriyorlardı. And this Petra found a big box, and her desire was to find a book for her life which really helps her life. Ve Petra'da büyük bir kitap kutusu gördü ve o kitaplar arasında gerçekten hayatına yardımcı olacak bir kitap bulmayı umuyordu. So the nurses brought in this big box. Ve çok büyük bir kitap kutusu koydu. 30-40 books, 50 books in it. Belki 40-50 kitap vardı içinde. So Petra went through all the books. Ve Petra bütün bu kitaplara baktı. This one not for me. This one not for me. This one not for me. Bu benim için değil deyip. And you know what will be? What was so went through all the books. 5 books left, 4 books left, 3 books left, 2 books left, and then there was 1 book left. The Holy Quran. 5 kitap kalmıştı, 4 kitap, 3 kitap, 2 kitap ve sonra bir kitap kaldı. That was the Bhagavad Gita. Bu da Bhagavad Gita'ydı. So she saw the book, O kitabı gördü, read the book, okudu became a devotee. ve adanan oldu. She had the desire that I want something for myself, Ve onun kendisi için iyi olan bir şey için arzusu which var. really can help my life. Kendi hayatına yardımcı olabilecek. You know, what kind of arrangement? She's in a hospital, bringing in books, people bringing in books, 50 books. She went through the whole 49, and the last one was the Bhagavad Gita. Yani ayarlamaya bakın. O hastanedeydi, birileri kitap getirmişti. 50 kitabın en sonuncusu da Bhagavad Gita'ydı. So just let's give out these books, and the books will find the person. Yani sadece kitapları verelim, kitaplar o kişileri bulacak. Once upon a time, I had a difficult day, Bir gün kötü bir zaman geçiriyordum. and I remember I had 4.5 hours without any donation, and any books went out. 4,5 saat boyunca ne bir bağış alabilmiştim ne de bir tane kitap satabilmiştim. It was the end of Prabhupada Marathon, which is supposed to be the greatest. Ve o Prabhupada Marathon'un da sonuydu. Normalde en iyi olması gereken bir zaman. And I knew that night Shivaram Swami Maharaj will come to Budapest temple and will ask me, how did it go? Ve biliyordum ki Şrila Swami Maharaj da Budapeşte tapınağına gelecek ve bana soracak nasıl gitti diye. So I wrote him a Viber message. Ve ben ona bir Viber'dan bir mesaj gönderdim. Please just Guru Maharaj. Guru Maharaj yani. And he sent me a picture of Shyama Sundar's turban. Ve Shama Sundar'ın türbanının bir resmini gönderdi bana. With the message, I made this turban for Shyam this morning in Krishna Valley. Ve o da dedi ki Krishna Vadisi'nde bu It was a türbanı huge turban. Shyam için yaptım dedi. Çok And he büyük said, türban. just meditate on that turban, visualize it, remember all of the parts, and just meditate on that turban. Ve dedi ki bu türban üzerine meditasyon yap. Tüm detaylarını düşün. And when you go to people, you just say your mantra, but you just focus on the turban and visualize the turban and push them
push the turban on them, like project. Ve dedi ki insanlara gidip konuşmaya başladığında bir taraftan da meditasyon yap. Yani türbanı düşün ve sanki türbanı onlara doğru itiyormuşsun gibi düşün. So I made the shape, my mind as a turban. And I went to the first person. Zihnimde türbanı şekillendirdim ve ilk kişiye gittim. After 4.5 hours. 4,5 saat sonra. This for Mohan is a very big thing. So Mohan, as you see, he can approach people and he can stop people, every person who he sees. Aslında bu Mohan için çok ilginç bir durum çünkü o herkesi durdurabilir, herkese yaklaşabilir. So it was a huge luxury Mercedes and 60 plus years old gentleman sat in the car. 60 yaşın üstünde biri vardı, bir gentleman vardı arabanın. And I was like waving and saying that, and just turban. I just meditating. I didn't see the man. I just saw the turban, the eye of the bird. Ve ben el salladım ve kitapları gösterdim ama o sırada adamı görmüyordum. Yani sadece türban görüyordum. No man said no. Turban. Ve adam da hayır git dedi. So after some minutes, birkaç dakika sonra he took down the window. Pencereyi açtı. What would you like? Ne istiyorsun? Okay, so he gave 20, which is the biggest note in Hungary. O da bir 20'lik verdi ki o en yüksek para. It's a big one. And then I said, I want to give you a book. Ve ben de sana bir kitap vermek istiyorum dedi. He said, I'm not interested. Hayır, You can't say that to Mohan Das. And in that very moment, his phone started to ring. Ve tam o sırada telefon çaldı. The ringtone was, all you need is love. All you need is love. Beatles song. Ve Beatles'ın bu şarkısı vardı. Çalan şarkı buydu yani. And I asked, do you like Beatles? Ve ben de dedim ki Beatles'ı seviyor musun? Of course I love Beatles. O da tabii ki seviyorum dedi. I said, wait. O zaman bekle dedim. So I brought the Krishna book and I opened and said, all you need is Krishna love. George Harrison writes. Bak dedim, Krishna kitabını getirdim. George Harrison'ın lafını gösterdim. Yani tek ihtiyacın olan sevgi. I love this. Yani Krishna. So he took the book, I took his contact. O da çok sevindi, kitabı aldı ve onun bilgilerini aldım ben de. We started to make friendship. Arkadaşlık kurmaya başladık. It came out that he's in the top 10 of Hungary. Onun Macaristan'ın ilk 10'unda olduğunu öğrendim. He's the top 10 richest person. Yani ilk 10 en zengin kişi. It was like 8 years ago. Ve bu 8 sene önceydi. So now he sponsored the full Nitya Seva. O tam bir Nitya Seva'nın sponsoru. I asked him, he said, you know, Mohan, I'm to be honest an atheist. Ben ona bunu sorduğumda o dedi ki, evet Mohan, dürüst olmak gerekirse ben 80 yaşındayım. But I love what you do, so he just sent the full amount. O yüzden seni sevdiğim için bütün parayı gönderiyorum dedi. He sometimes chants Hare Krishna, he comes regularly to the temple for bhajan, and his whole family is very favorable now. Bazen tapınağa geliyor, bhajanları dinliyor, mantra söylüyor. Tüm ailesi aslında Krishna bilincine olumlu yaklaşıyorlar. Finishing the class, Dersi bitirirken I would like to tell you also one story. bir hikaye daha anlatmak istiyorum. But just back to Mohan Prabhu's story, I asked him to tell this story because you all of you doing this, practicing Krishna consciousness, and in your way, as it possible in this country, you try to preach, and you try to give Srila Prabhupada's books out. Ama Mohan Prabhu'nun hikayesine geri dönecek olursak aslında hepiniz bunu yapıyorsunuz. Yani Krishna bilincini pratik ediyorsunuz ve elinizden geldiği kadarıyla da öğretiyi yayıyorsunuz, kitapları vermeye çalışıyorsunuz. So this story, what Mohan Prabhu told for me, it shows if he has full faith in spiritual master's words. Ama Mohan Prabhu'nun bana anlattığı hikaye şunu gösteriyor. Biz manevi öğretmenimizin sözlerine tam bir inanca sahip olursak, so the empowerment will come. Güçlendirme gelecektir. And all the arrangements will come. Ve tüm ayarlamada olacaktır. Turban. So just finishing this today's class, and sorry again, and thank you for your attention. Bugünün dersini bitirirken ve uzama için özür diliyorum ve sabrınız için de teşekkür ediyorum. We had a very nice devotee in our community, Prabhupada Prabhu. Topluluğumuzda çok güzel bir adanan vardı, Prabhupada Prabhu. He left his body last December.
Geçen Aralık ayında bedenini terk etti. He was one of us. One of us. Bizlerden biri. Bizlerden biri. We joined together, we served together for 20 years. Birlikte katıldık, birlikte hizmet ettik. He was a book distributor. O da kitap dağıtıcısıydı. And after that he went to Krishna Valley and lived and rendered service there. Ve daha sonra Krishna Vadisi'ne gitti, oraya yerleşti, orada hizmet etti. And his life became successful. Onun yaşamı başarılı oldu. How? Nasıl? By having full faith in his spiritual master. Manevi öğretmenine tam bir inanca sahip olarak. And following his words. Ve onun sözlerini takip ederek. So Prabhu had a brain cancer. Prabhu'nun beyin kanseri vardı. And it's a long story, but when it became obvious that they can't do anything with it, so he went to a doctor, and it became obvious that this is the end, and he really have a few weeks left or a few months left. Ve doktora gittiğinde aslında artık yapılabilecek bir şey olmadığı çok aşikardı. Sadece birkaç haftalık ömrü kalmıştı. Because before that he had 2 surgeries. Bundan öncesinde ise 2 kere ameliyat geçirmişti. But the final the final exam when they said no more surgery. Ama son tetkikte dediler ki artık daha fazla ameliyat yapamayız. So Srila Maharaj already spoke to him many times. Şrila Maharaj onunla birkaç kere konuşmuştu zaten. But then he went to their house. Ve daha sonra onların evine gitti. After this information. Bu bilgiyi aldıktan sonra. Prabhu were there, Vallabhi Mataji were there, and their son Govinda Hari were there. Prabhu, eşi ve çocuğu da oradaydı. So they had a nice conversation. Ve güzel bir konuşma oldu orada. Which I won't tell the whole story, but Srila Maharaj said, "Okay, Prabhupada, so now this is not your family anymore." Ve uzun anlatmayacağım ama özetle Srila Maharaj şöyle dedi. Evet Prabhu, şimdi artık onlar senin ailen değil. I mean, they are spirit souls, you are spirit souls, so Pandita Samadarshinaha. Yani onlar da ruhcan, sen de ruhcansın. And you just focus on your own bhajan. Ve şimdi sadece kendi bhajanına konsantre ol. And you will take birth in a womb of a gopi. Ve bir gopinin rahminde doğacaksın. So you will take birth in a womb of a gopi. Sen bir gopinin rahminde doğacaksın. And weeks went through. Vallabhi Mataji served very nicely Prabhu, and of course the whole Krishna Valley community. Birkaç hafta geçti. Krishna Vadisi'ndeki topluluktaki kişiler ve eşi. And some of our friends, Mohan Prabhu and 6 our friends and me also, 8 of us went to Prabhu to visit him. Ve 6 arkadaşımızla birlikte ben ve Mohan Prabhu'da 8 kişi onun evine ziyarete gittik. At that time Prabhu was hardly speak. O sırada Prabhu çok zorlukla konuşuyordu. Very few words he spoke and very difficult for him was to speak. Çok az kelime söyleyebiliyordu. Onun için konuşmak çok zordu. But we asked him, Prabhu, what is your realization? Ve biz de ona sorduk. Senin idrak ettiğin şey ne oldu diye. And he said, this will happen to all of you. Ve dedi ki bu hepinize olacak. But what he meant, this will happen to all of you. Of course, we will all die. Ama hepinize olacak derken neyi kastediyordu? Yani hepimiz öleceğiz elbette ama. But what he meant with it, that all of you will take birth in a womb of a gopi. Ama aslında kastettiği şey şuydu. Hepiniz bir gopinin rahminde doğacaksınız. So he had this vision in that situation. He was ready to die, ready to leave his body. He was prepared by his spiritual master and all of the devotees. Ve o ölüm için hazırdı, yani manevi öğretmenin tarafından ve adananlar tarafından da hazırlanmıştı. But his vision was, whoever follows the instruction of the spiritual master means practicing Krishna consciousness and preach Krishna consciousness. Ama aslında onun vizyonu şuydu.
Her kim manevi öğretmeninin talimatlarını takip ediyorsa, Krishna bilincini pratik ediyorsa ve öğretiyi yayıyorsa, do book distribution, kitap dağıtımı yapıyorsa, you will take birth in a womb of a gopi. Bir gopinin rahminde beden alacaksınız. So let us just finish with this story, our presentation. Sunumumuzu bu hikayeyle bitirelim. Once again, devotees, thank you very much for your very warm and kind hospitality. Tekrar sıcak ve nazik ev sahipliğiniz için teşekkür ederim. There are no words really how inspiring to seeing you and being with you. Sizi görmek ve sizinle birlikte olmanın ne kadar ilham verici olduğunu anlatacak çok az kelime var. We hope something from this presentation can inspire you and you can have some motivation from it. Umarım siz de bu sunumdan belli bir ilham almışsınızdır ve sizi motive etmiştir. Thank you very much, Mohana Prabhu. Teşekkür ederim. Thank you very much, Gauramani Prabhu. And please bless us that we can carry on and with our services in our own country. Lütfen ülkemizde bu hizmetlerimize devam edebilmemiz için bize takdislerinizi verin. And please come to Hungary and try book distribution there. Ve lütfen Macaristan'a gelip kitap dağıtımını orada deneyin. Yes, you are very welcome there. Hepinizi bekliyoruz. Turks are always welcoming as we started with. Başta söylediğimiz gibi. Jai Shri Shri Radha Shyama Sundar Jai. ki, Şrila Prabhupada ki, Jai. Shri Gaura Bhakta Vrinda ki, Jai. Shri Shiva Sai Maharaj ki, Jai. Shri Transcendental Book Distribution ki, Turkish Yatra ki, Turkish Devotees ki, Jai Nitai Gaura Premanandi. Gauramani Prabhu ki Jai. Prabhu ki Jai. Gaura Bhakta Vrinda ki Jai.